Merhaba arkadaşlar. Örgülerin Sesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel hırkanın anlatımını yapacağım. Hırkamızın modeli hem kız bebekler için uygun hem de erkek bebekler için uygun bir model arkadaşlar. Bugün ben erkek bebekler için çalıştım. Hırkamızın büyüklüğü 2 yaşa uygun arkadaşlar. Hırkamızda 2 yumak Kartopu Baby One'ın çağla yeşilini kullandım. Şu şekilde renk kodunu da sizlere vereyim. K 493. 5 tane de düğme kullandım. Ölçü vermem de gerekirse omuzdan etek ucuna uzunluğumuz 33 santim. Kol altından uzunluğumuz 29 santim arkadaşlar. Şöyle kol altı uzunluğunu da vereyim. 19,5-20 santim uzunluğunda. 3,5 numaralı misinalı şişle de ördüm. Şu şekilde bir de arkadan bakalım hırkamıza. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Hırkamız çok güzel oldu. Sizler de örmek isterseniz benimle birlikte örebilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce halen kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa bana destek amaçlı ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim. Bismillah diyerek hırkamızın anlatım aşamalarına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, hırkamızı yakadan örmeye başlıyorum. 3,5 numaralı misinalı şişime 80 ilmek atarak hırkamı yakadan öreceğim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir düğüm atıyorum. Şişimi geçiriyorum. Şurayı tutayım ses yapmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde 80 tane ilmeğimizi atalım. Şişime 80 ilmek atarak yakadan örmeye başladım arkadaşlar. Şuraya bir düğüm atıyorum. Örgü bilen arkadaşlar ilmek atmayı biliyor ama bazı arkadaşlarım yazmış acemiler için gösterirseniz diye, onun için özellikle ilmek atmayı gösterdim arkadaşlar. İlk sıramızdan örmeye başlıyorum. Birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak sıramızı tamamlıyoruz. Son ilmeğimi de düz örmüştüm arkadaşlar. Yanındaki ilmeğimi de düz olarak son ilmeğimi örüyorum. Birinci sıramı bir ters bir düz olarak tamamladım. Şimdi arka sıradan da ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi. İlk ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğim düz olarak örüyorum. Yine bu sıramı da bir ters bir düz olarak örüyorum. Yakamızı bir ters bir düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde öreyim. Kaç sıra ördüğümü daha sonra sizinle paylaşayım. Arkadan da önden de bir ters bir düz olarak örüyoruz. Yakamı bir ters bir düz olarak 10 sıra ördüm, tamamladım. Şimdi bu sıra ilk iliğimizi açacağım. Roba ayrımları yapacağım. Modelimizin de kurulumunu bu sıra yapacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben erkek bebek için ördüğüm için iliğimi sol tarafa açıyorum arkadaşlar. Siz kız bebek için örürseniz farklı renklerde bu tarafa sağ tarafa açabilirsiniz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa olarak 7 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim arkadaşlar. Kenar patlarımız haroşa olarak ilerleyecek. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 ilmeğimi ördükten sonra bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir ilmek daha haroşa örüyorum.
Burada ilk iliğimi açtım arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz haroşa olarak ördüm. Şimdi düz olarak devam ediyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmeğimizi düz ördükten sonra burada bir tane artırma yapıyorum. Artırmamdan sonra bir tane ayracımı geçiriyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yine buraya bir ayracımı geçiriyorum. Yine burada bir gizli artırma yapıyorum. 11 tane düz olarak kol ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine burada bir tane gizli artırma yapıyorum. Buraya da bir ayracımı geçiriyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Yine buraya bir ayracımı geçiriyorum. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Arka beden için 22 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ilmek düz ördükten sonra burada da bir gizli artırma yapıyorum. Buraya da bir ayracımı takıyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Buraya da bir ayracımı geçiriyorum. Bir tane artırma yapıyorum. 11 tane kol ilmeklerimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane gizli artırma yapıyorum. Buraya da bir ayraç takıyorum. Bir ilmeğimi ters örüyorum. Buraya da bir ayraç geçiriyorum. Burada da bir tane artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane de ön bedenim kaldı. Şöyle şimdi arkadaşlar göstereyim. 16 tane ön bedenlere verdik. Birer tane artırma ilmeklerimiz var. 11'er ilmek omuzlara verdik. 22 ilmek de arka bedenimize verdik. Şimdi burada en son bir tane artırmamı yaptım. Burada dönüşler yapacağım arkadaşlar. Bu yakamızın güzel görünmesi için hem de bu boğaza oturmaması için arkadaşlar. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters olarak örüyorum. Burada arkadaşlar bu ayracım çıktı. Aslında normal ayraçlarım var arkadaşlar. Kız kardeşim götürdü. Da getirmediği için şimdi burada bir ayracım vardı ama çıktı arkadaşlar. Buradan ben aynı şekilde devam edeceğim. Bu artırma yaptığım ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet. Artırma yaptığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu iki ayracımın arasındaki ters olarak ördüğüm ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu bir ilmeğimiz önden ters, arkadan düz olarak roba bitimine kadar devam edecek arkadaşlar. Tekrar bu ayracımı bu tarafa alıyorum. Yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Önden düz olarak ördük. Arkadan da ters olarak örerek devam ediyorum. Ayracımı alıyorum. Ayracımın arasındaki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine bütün ilmeklerimi, bu artırma yaptığım ilmeklerim de dahil ters olarak örüyorum.
Modelimiz gayet kolay arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da örebileceği bir model. Artırma ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ayracımı alıyorum. Aradaki bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ayracımdan sonraki ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. Buraları biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Ayracımı aldım. Ayracımın arasındaki bir ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ayracımı aldım. Artırma yaptığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Artırma yaptığım ilmeğimden sonra 3 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. 1 2 3. Toplamda ayracımdan sonra 4 ilmeğimi ters ördüm arkadaşlar. Yine buradan da dönüyorum. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir tane ayracımdan önce artırma yapıyorum. Ortadaki ilmeğim ters. Ayracımı alıyorum. Yine artırmamı yapıyorum. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine burada bir tane gizli artırmamı yapıyorum. Ayracımı alıyorum. Ortadaki ilmeğim ters. Ayracımı alıp yine burada bir tane gizli artırmamı yapıyorum. İlmeklerimi düz olarak ayracıma kadar örüyorum. Yine ayracımın önünden bir tane artırmamı yapıyorum. Ayracımı alıp arasındaki bir ilmeğimi ters örüyorum. Ayracımı alıyorum. Bir tane artırıyorum. Yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine burada bir tane artırmamı yapıyorum. Ayracımı alıyorum. Aradaki ilmeğimi ters örüyorum. Ayracımı alıyorum. Bir tane artırmamı yapıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi 6 7, şurayı bir sayayım arkadaşlar. 2 4 6 7, evet, 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradan dönüyorum. Şimdi arka sıradan ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi haroş olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde öne haroşa düşecek şekilde örüyorum. Artırdığım ilmeğim de dahil haroşa olarak örüyorum. Ayracımdan sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Yine ayracımı alıyorum. Haroşa olarak devam ediyorum. Bu sıramızı haroş olarak örelim arkadaşlar. Sadece bu bir tane o artırma ilmeklerimizi aradaki bu ayraçlarımızın arasındaki ilmeklerimizi arka sıradan düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi buraya kadar haroşa olarak örelim. Ayracıma kadar arkadaşlar haroş olarak ördüm. Aradaki bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımdan sonra da haroş olarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7, şurayı bir sayayım arkadaşlar. 3 6 7 3 7 8 ilmeğimi de haroş olarak ördüm. Tekrardan ön yüze dönüyorum arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünden yine bu sıramızı da haroşa olarak devam ediyoruz. Bu sırada haroşa örelim.
Yine artırma yerine geldim. Bir tane artırıyorum. Ayracımı alıyorum. Bir ters örüyorum. Ayracımı alıyorum. Yine bir tane artırıyorum. Yine haroşa olarak devam ediyorum. Üç düzden sonra arkadaşlar haroşaya çevirdik örgümüzü. 3 düz ördük. 2 sırada burada şimdi haroşa öreceğiz. Yine artırma yerine geldim. Burada bir tane artırma yapıyorum. Ayracımı alıyorum. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımı alıyorum. Yine burada bir tane gizli artırmamı yapıyorum. Haroşa olarak devam ediyorum arkadaşlar. Ben haroşamı bu şekilde örüyorum. Önden düz, arkadan düz olarak örüyorum. Biraz buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Yine artırma yerine geldim. Yine buradan bir tane artırmamı yapıyorum. Ayracımı alıp aradaki bir ilmeği ters olarak örüyorum. Ayracımı alıyorum. Yine buradan bir tane artırmamı yapıyorum. Haroşa örerek devam ediyorum. Yine artırma yerine geldim. Burada yine bir tane artırmamı yapıyorum. Ayracımı alıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Ayracımı alıyorum. Yine buradan artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 6 7 11 ilmeğimi ayracımdan sonra haroşa ördüm arkadaşlar. Buradan tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olarak devam ediyorum. Bu sıramızı da haroşa olarak örelim. Sadece ayraçlarımızın arasında belirttiğim gibi bir ilmeğimizi düz olarak örerek sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Bu ayracımıza kadar aynı şekilde haroşa olarak örelim. Evet. Bu son şeyimizi de ördüm arkadaşlar. Bu artırma ilmeğimizi de düz olarak ördüm. Ayracımdan sonra yine haroşa olarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 6 7 11 12 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve döndüm arkadaşlar. 2 sıra 2 diş haroşamız oluştu arkadaşlar. Bu sıramızı düz olarak devam edeceğiz. Döndüğüm ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olarak örüyorum. Düz olarak devam ediyorum. Yine artırma yerime geldiğimde artırmamı yapıyorum. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ilmeğimden sonra yine bir artırmamı yapıyorum. Düz olarak örüyorum. Yine artırma yerime geldim. Burada yine bir ilmeğimi artırıyorum. Ayracımı alıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ayracımı alıyorum. Yine bir tane artırıyorum. Düz olarak örüyorum. Yine ayracıma kadar düz örüp yine orada artırmamı yapacağım arkadaşlar. Yine artırma yerine geldim. Burada bir tane artırmamı yapıyorum. Ayracımı alıp bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu ayracım yine açıldı arkadaşlar. Bu ipi çıkartıyorum ben.
Yine artırmamı yapıyorum. Düz olarak örüyorum. Normalde ben ayraçlarla öremiyorum arkadaşlar ama size anlatırken videoda net bir şekilde anlaşılsın diye oralara ayraç takıyorum. Dediğim gibi ayraçlarım benim kız kardeşim götürdü, getirmedi onu da. Ben de ip bağlamak zorunda kaldım. Evet. Yine artırma yerine geldim. Buradan bir tane artırmamı yapıp ayracımı alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Yine ayracımı alıyorum. Düz olarak örerek devam ediyorum. Pardon. Ayracımdan sonra bu da bir tane artırmamı yapıyorum. Şuraya da bakayım arkadaşlar, konuşuyordum. Artırdım artırmadım diye. Evet, artırmışım. Düz örerek devam ediyorum. Kenarda 7 ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örüyoruz. Sayalım: 3, 6, 7. Evet. Kalan 7 ilmeğimizi de kenar patı olarak haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi arka sıradan dönüyorum. İlk ilmeğimi ben örmeden alacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ters olarak örüyorum. Bu sıramızı ters olarak örelim arkadaşlar. Sadece o birer tane ters ördüğümüz ilmeklerimizi, artırma ilmeklerimizi düz olarak örelim. Yine bu en sondaki bu ipimize kadar ters olarak örelim. Evet, en sondaki ayracımdan sonraki ilmeklerimizi de ters olarak örüyorum arkadaşlar. Sıramın sonunda 7 ilmeğim kalana kadar. Son 7 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Bu sıra dönüşlerimizi tamamladık arkadaşlar. Artık dönüş yapmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle dönüşlerimizi tamamladım. Şöyle yüz yuvarlak, gayet güzel bir yaka elde ettik arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzünden kenar patlarımı örerek devam ediyorum. 7 tane kenar patımı haroşa olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bu sıramızı da düz olarak örüyorum. 3 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Bu sıra 3. sıra düzümüz. Arkadan model kurulumu yapacağım. Artırma ilmeklerime geldim. Artırıyorum. Artık bu ayraçlarımı çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Siz şaşırırsanız sizinkiler kalsın, çıkarmayın. Aynı şekilde devam edin. Artırma yaptıktan sonra ortadaki bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine artırma yapıyorum. Düz olarak devam ediyorum. Bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Kenar patlarımı da haroşa olarak tamamlıyorum. Örgümün arka sırasından örmeye devam ediyorum. Yine haroşalarımı örüyorum. Yedi tane haroşalarımı, kenar patımı ördükten sonra şimdi bu sıra modelin kurulumunu yapıyorum arkadaşlar. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sıra modelimizi pirinç modeli olarak kurdum arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak bu sıramızı da tamamlayalım. Kenar patlarımı da örüyorum.
Birinci pirinç sıramı tamamladım arkadaşlar. 3 sıra pirinç öreceğiz. Ön sıradan aynı şekilde devam ediyorum. Kenar patlarımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi arka sıradan bir düz bir ters olarak örmüştük. Bu sırada yine aynı şekilde öreceğiz. Fakat modelimizi kaydıracağız. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters öreceğiz. İlk ilmeğimiz ters. Bunu düz olarak örüyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz örüyorum. Yine aynı şekilde bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olarak örüyoruz. Artırma yerine geldim arkadaşlar. Burada yine bir tane artırıyorum. Bir ilmek tersimi örüyorum. Yine bir tane artırıyorum. Yine burada bak düz geldi. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olarak bu şekilde örelim. Bu arada arkadaşlar demeyi unuttum. İliklerimizi 12 diş haroşa olduktan sonra açıyoruz. Yani 12 sıra haroşa örüyoruz. Sonra iliklerimizi açıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Artırmalarımızı unutmayalım. Arka sıradan yine kenar patlarımı örerek devam ediyorum. 7 kenar patımızı örüyoruz. Pirincimizin 3. sırasındayım. Yine tersin üzerine düz. İlk ilmeğimiz ters, üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters. Bu sıramızda bu şekilde bir düz bir ters olarak pirincimizin 3. sırasını tamamlıyorum. Pirincimizin 3. sırasını da tamamladım. Şimdi ön sıradan örmeye devam ediyorum. Kenar patlarımı örüyorum. Bu sıramızı düz örgü olarak örüyorum. Bu sırayı düz örüyoruz. Düzümüzün bu 1. sırası. 3 sıra düz öreceğiz. Bu sırayı da düz örelim. Artırmalarımızı da unutmayalım. Artırma yerine geldim. Bakın arkadaşlar, artırma yerimiz şöyle baktığımız zaman net bir şekilde belli. Buradan bir tane artırıyorum. Tersimi örüyorum. Yine bir tane artırıyorum. Düz olarak örüyorum. Bu şekilde bir önden düz örüyoruz. Arkadan ters örüyoruz. Önden yine düz olarak örelim. 3 sırayı tamamlayalım. Evet, 3 sıra düz sıramı tamamladım. Şimdi arka sıradan yine kenar patlarımı haroşa olarak örüyorum. Evet. Bu sıramızı da haroşa olarak örüyoruz. Haroşa olacak şekilde ördüğümüz sıra öne bir diş şu şekilde arkadaşlar haroşa düşmesi gerekiyor. Ben bu şekilde alıyorum, haroşamı düz olarak örüyorum. Bu sıramızı haroşa olarak örüyoruz. 2 diş haroşa olacak şekilde haroşalarımızı örelim. 1. sıramız arkadaşlar. Önden haroşa olacak şekilde örelim. Arkadan da aynı şekilde örelim. Önden düz, arkadan da düz ördüğümüz zaman 2. haroşa sıramız oluşuyor. Bu 1. haroşamız. 2 diş haroşa yapalım.
tekrardan aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, 2 diş haroşamı da ördüm arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz bu şekilde net bir şekilde ortaya çıktı. 2 diş haroşa sıramızdan sonra 3 sıra bu altta yaptığımız gibi düz örüyoruz. Üzerine pirinç modelinin kullanımını yapıyoruz. 3 sıra pirinç örüyoruz. Tekrardan 3 sıra düz örüyoruz. Üzerine 2 diş haroşamızı örüp modelimizi birbirinin tekrarı olarak aynı şekilde örüyoruz. Bu şekilde örelim. Artırımlarımızı da yapalım arkadaşlar. Robamızı tamamlayalım. Robamı tamamladım arkadaşlar. Şuradan modellerimizden saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 model örerek robamı tamamladım. En son 2 sıra haroşamı ördüm. Ön sıradan örerek devam ediyorum. Kenar patlarımı haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Bu sıra kollarımı ayıracağım arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. 2 sıra en son 2 sıra haroşa örmüştük. Şimdi düz modelime geçtim. Düz olarak örüyorum. Artırma yerine kadar düz olarak örelim. Artırma yerine geldiğimizde yine burada bir tane gizli artırma yapıyorum. Buradaki bir tane ters ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Buradan kol ilmeklerimi öreceğim arkadaşlar. Buradan yedek şişimi alıyorum. Buradaki şu ters olarak ördüğümüz ilmeğimizi bedenimize kattım arkadaşlar. Buradan diğer yedek şişimle düz olarak örmeye devam ediyorum. Sadece kol ilmeklerimi örüyorum. Burayı düz olarak şuradaki şu beden ayrımı yaptığımız bir ilmeğe kadar düz olarak örelim. Kol ilmeklerimi 54 ilmek olarak düz olarak ördüm arkadaşlar. Burada düzümüzün birinci sırasını ördüm. Şimdi dönüyorum. Arka sıradan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada 3 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Birinci sırasını ördüm. Arkadan ikinci sırayı örüyorum. Önden bir sıra düz örüp geleyim. Ön sıramı da düz olarak tamamlıyorum. Düzümün 3. sırasını tamamladım. Şimdi buraya arka sıradan pirinç uygulamasını yapacağım. Pirinç modelimizin kuruyoruz arkadan. Şu kenar ilmeklerimi arkadaşlar ben bu şekilde yine örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Ön sıradan da kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine de düz örüyoruz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine de düz olarak örüyoruz. Pirincimizin ikinci sırasını da bu şekilde tamamlıyorum. Arka sıradan da aynı şekilde pirinç modelimin 3. sırasını örerek devam ediyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olarak
Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 3 sıra pirincimi örerek tamamladım. Daha sonra modelimizi takip ederek aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. 3 sıra düzümü örüyorum. Daha sonra 2 sıra haroşamı örüyorum. Üzerine tekrar 3 sıra düz, tekrar pirinç, tekrar 3 sıra düz, tekrar 2 sıra haroşa. Yani modelimizi takip ederek aynı şekilde kolumuzu örmeye devam edelim. Arada kesmeler yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde devam edeyim. Daha sonra sizinle nerelerde kesmeler yaptığımı, kolumuzun hem sağından hem solundan kesmeler yapacağım. Bunları nerede kestiklerimi sizinle paylaşayım. Aynı şekilde sıralarımızı takip ederek modellerimize dikkatli bir şekilde örelim ve kolumuzu tamamlayalım. Kolumu yeterli uzunluğa gelene kadar örerek tamamladım. Kolumuzda 4 defa kesme yaptım arkadaşlar. Şöyle izah edeyim. Kollarımızı ayırırken buradan şu düz sıramızda arkadaşlar. Düz sıramızı örerek devam ettik. 54 ilmek olarak kollarımızı ördüm. Buradan itibaren şuradan pirinç sırasından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıramız haroşa sıramıza denk geliyor. Bir sıra haroşamızı ördükten sonra ikinci sıra haroşamızda kenar ilmeğini aldıktan sonra yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek bir tane sağ tarafta kesme işlemi yaptım. Modelimi takip ederek sonda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. Daha sonra 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kesme de burada yaptım. Kenar ilmeğimi de örerek tamamladım. Bu haroşa sırasından sonra yine pirinç modelinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6. modelimiz haroşa modelimize denk geliyor. Haroşa sıramızın ikinci sırasında aynı aşağıdaki şekilde kestiğimiz gibi bir sağdan bir de sol taraftan kesim yaptım. Toplamda 4 defa kesme işlemi yaptım. İlmek sayımızı 50'ye düşürdük arkadaşlar. Daha sonra aynı şekilde modelimizi takip ederek pirinç modeli uyguladım. Burada 2 sıra düzümüzü ördükten sonra kol lastiğimizi örerek devam edeceğiz. Kol lastiğimizi de aynı şekilde yakamızda ördüğümüz gibi arkadaşlar, burada ördüğümüz gibi bir düz bir ters olarak öreceğim. Burada da birkaç defa kesmeler yapacağım. Şöyle ipimi bir kurtarayım arkadaşlar. Evet. Burada şişimden çıkarttım. Önce şu ilmeğimi bir takayım. Şöyle. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, 2 ilmeği birlikte bu şekilde örüyorum. Ara ara böyle kesmeler yapacağım arkadaşlar. Ters örüyorum, düz, ters, düz, ters, 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, 2 ilmeği birlikte alıyorum, düz, ters, düz, ters, düz, ters, 2 ilmeği birlikte alıyorum, düz olarak örüyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Kenar ilmeğimi de örerek alıyorum. Arka sıramızdan da aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak aynı şekilde örelim arkadaşlar.
istediğimiz uzunluğa gelene kadar sıralarımızı örüp tamamlayalım. 8 sırada kol lastiğimi ördüm arkadaşlar ve tamamladım. Şimdi kolumun dikimini yapacağım. Bu şekilde. Bu şekilde dışından dikiyorum arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde çevirerek siz de istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Şöyle çevireyim. Şurada haroşa dişlerimiz var arkadaşlar. Ben ona göre şöyle ilk haroşamızdan iğnemi geçiriyorum. Tersime geldi. Şöyle çevireyim. Evet. Karşılıklı getirerek haroşa dişlerimizi buradan yine bir tane daha geçiriyorum. İpimi sabitlemek için. Şöyle baktığımız zaman zaten haroşa dişlerimiz bu şekilde karşılıklı geliyor arkadaşlar. Bir tane arkadaki haroşa dişinden alıyorum. Bir tane önden. Bir tane arkadan. Bir tane önden. Bir tane arkadan. Bir tane önden. Bir tane arkadan. Bir tane önden. Bu şekilde. Böyle karşılıklı gelecek şekilde şöyle dikelim arkadaşlar. Arada da şöyle bir ipimizi çekerek, fazla da çekip büzdürme yapmayalım. Kol altına kadar kolumuzu bu şekilde dikerek birleştirelim. Kolumuzu bu şekilde dikerek tamamladım. Buradan ipimi şu şekilde alt tarafa geçiriyorum. Diğer ipimi şuradan bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir düğüm atalım. Şöyle sıkıca buraya bir düğümümüzü atalım. Düz olarak örmeye devam edeceğim. Buradan ters ilmeğimiz denk geldi arkadaşlar. Ters ilmeğimi örüyorum. Arka bedeni rahatlaması için buraya da bir tane gizli artırma yapıyorum. Düz olarak örüyorum. Bu arada arkadaşlar bu birleştirmede böyle arasında bu şekilde açıklık olabilir. Şu ipimizle daha sonra bazı rütüşler yaparak bu arkadan bu açıklığı kapatabiliriz. Bu da bir püf nokta olarak orada belirtmek istedim. Düz olarak diğer artırma yerine kadar örelim arkadaşlar. Arka bedenimizin artırma yerine geldim. Yine buradan bir tane gizli artırmamı yapıyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Burada da yine kol ilmeklerimizi öreceğiz. Ben yardımcı bir şişle örüyorum arkadaşlar. İsterseniz siz aynı şişle de devam edebilirsiniz. Burada da yine düz olarak örüyorum. 54 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi sayalım. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi şöyle bir takayım. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 tane tekrar saymak istiyorum arkadaşlar, bir sayıp geleyim. Toplamda 54 ilmek arkadaşlar düz olarak ördüm. Buradaki bir tane ters olan ilmeğimizi ön bedene verdik. Sadece buradan kol ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdilik şu şimdi devam edeyim.
Arka sıradan da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Önden de bir sıra düz örelim arkadaşlar. Bu sıramızı arkadan ters örüyoruz. Önden de bir sıra düz örüyoruz. Daha sonra arka sıramızdan pirinç modelimizi uyguluyoruz. Evet, 3 sıra düzümü ördüm. Arka sıradan pirinç modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar. 54 ilmek olarak başladığımız kolumuzda 4 defa lastiğe kadar kesim yapıyoruz arkadaşlar. Aynı bu kolumuzda yaptığımız gibi 4 defa kesmelerimizi yapalım. Kol lastiğimize geldiğimizde de 5 defa kesiyoruz arkadaşlar. 5 defa kesim yapıyoruz. 50 ilmeğimiz 45 ilmeğe düşüyor. 8 sırada bir ters bir düz olarak örüyoruz ve kolumuzu tamamlıyoruz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örerek tamamlayalım. Evet, diğer kolumu da tamamladım. Dikerek birleştirdim. İpimizi de alttaki ipe bağladım arkadaşlar. Şimdi buradan düz olarak örerek devam ediyorum. Şuradan hemen kol altından bir ilmek almak istiyorum. Burada açıklık olmasın diye. Düz örüyorum. Düz olarak devam ediyorum. Bu düz sıramızın birinci sırasındaydık arkadaşlar. Aynı şekilde düz olarak sıramı tamamlıyorum. Arka sıramızdan kenar patlarımı örüyorum. Daha sonra da düz ilmeklerimi, önden düz ördüğüm ilmeklerimi arkadan ters olarak örüyorum. Bu sıramızı da ters olarak örüyorum. Önden de bir sıra düz geleceğiz arkadaşlar. Toplamda 3 sıra düzümü tamamladıktan sonra tekrardan model kurulumunu yapacağız. Bu sıramızda ters olarak örelim. Şu diğer kol altımıza kadar arkadaşlar ters olarak ördüm geldim. Şuradan da bir ilmek almak istiyorum. Şu alttan hemen şuradan bir ilmeğimizi alalım. Bu kol altımızda da boşluk oluşmaması için şöyle yapacağım. Hemen bir ayarlayayım. Şuradan bir ilmeğimi alıyorum. Burayı da ters olarak örüyorum. Şuradan hemen şu ilmeğimizin yanından da bakın şuradan şu şekilde alıp takıyorum. Ters olarak örüyorum. Yine ters olarak sıramın sonuna kadar örerek tamamlıyorum. Ön sıramı da düz olarak örerek devam ediyorum. Arka sıramızdan da pirinç modelimizin kurulumunu yapacağım. Evet, arka sıradan da pirinç modelimizi aynı şekilde uygulayalım arkadaşlar. Modellerimizi takip ederek istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa geldikten sonra etek ucuna da aynen bu kol ağzında ve yakamızdaki uyguladığımız bir ters bir düz lastik uygulamasını yapalım ve hırkamızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, hırkamızı istediğim uzunluğa kadar örerek tamamladım. Şuradan kol altından itibaren saydığımız zaman şu haroşa sıralarımızdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. sıramız pirinç sırasına denk geldi arkadaşlar. Ondan sonra bir sıra düzümü ördükten sonra etek ucumuza lastiğimizi örerek tamamladım. Tam 2 ip kullandım arkadaşlar. Pirinç sırasından sonra ipimin yetmesi için hemen başladım ve 6 sıra ördüm ben lastiğimi. Bu şekilde ipim denk geldi arkadaşlar. Siz daha uzun isterseniz 3. ipi de ekleyerek örebilirsiniz. Şu şekilde oldu hırkamız arkadaşlar. Şöyle tam görünmesi açısından. Evet arkadaşlar, yine finalimiz muhteşem oldu. Çok güzel bir hırka oldu. Renk tonumuz da harika yakıştı arkadaşlar. Kamerada biraz rengimiz farklı çıktı. Çağla yeşili. Çok güzel bir renk arkadaşlar. Örmenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz.